Bugün bir proje varmış. Bunun ana yapısı Mercedes C180 galiba. Tamam. Motorun turbosunu takacağız. Stage 3 mü yapıyorsun? Stage 3 oluyor. Bunun aşağı yukarı masrafı ne olur? Ya ortalama 50-60 bin lira civarına. Ben balatayı 25 bin aldım. Yani işte 25 saniye 100-180'imiz. Turbo'ya ait Stage 3 yazılımını yazıyoruz. İkisinde de 7-8 saniye ve daha limitte açık değilsin. Diğer videolarda sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar da kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsın? Sen de hoş geldin, ben de Hasan, hoş sen geldim. nasılsın? Aslında bugün ben hoş geldim, beni davet ettiler. Evet. Bugün bir proje varmış. Hep böyle stage 5, 4 gerek yok. Evet. Bazen Aynen öyle. daha basit şeyleri de göstermemiz lazım. Bunun ana yapısı Mercedes C180 galiba. Doğru mu? Şöyle anlatayım ben olayı özetleyeyim. 1.6 turbo 156 beygirlik bir Mercedes. Tamam. Daha düşük maliyetlerle gerçekten böyle keyifli hale gelebilecek bir proje aslında. O yüzden bunu biraz çekelim istedim. Bunların içeride ayrıntılı olarak yolda bahsederim ama belli kronik problemleri var bu motorların. Ne gibi mesela? Mesela bugün biz bu araca C250 turbosu ya da E250 2.0 Tamam. motorun turbosunu takacağız. Bolton oturuyor. Sadece bir tane hortumu azıcık uzatarak turboyu monte edebiliyoruz ve şöyle söyleyeyim, bu arabaların turbolarında zaten kronik olarak kırılma problemi var. Hem Genel bu- olarak var. genel Hem onu olarak çözmüş var. olursun. Tabii stok bile kullansak bu turbolar kırılıyor. Ha. Hem bu problemi çözüyoruz hem de aracı 220 beygir bandına çıkararak çok sağlıklı. Stage 3 mü yapıyorsun? Stage 3 oluyor. Stage 3 Mantıken oluyor. Stage 3 oluyor ama motorun altyapısı zaten BMW'ler gibi 2.0. Tamam. Motora da hiçbir şekilde problem teşkil etmediği için çok gönül rahatlığıyla yapılabilecek bir proje. O açıdan bu projeyi çekelim istedim. Bir de bir şey soracağım. Şimdi mesela diyelim ki bu ara biraz 1.4'ler yaygın Evet. projeler. Ama orada mesela atıyorum 250-300 bin TL bandına çıkıyorsun, masraf ediyorsun. Bunun aşağı yukarı masrafı ne olur? Ya ortalama 50-60 bin lira civarına bu proje bitiyor. Komple proje bitiyor. 50 Proje bitiyor. Aynen. Ben balatayı 25 bin aldım. Yani işte çok mantıklı bir proje ve Evet. hani dediğim gibi karşılığında aldığımız güç gayet tatminkar bir güç oluyor. 220 beygir bu araba Evet. için 156'dan bayağı bir fark eder. O Aynen. zaman ne yapalım? Bir stok, şu an stok değil mi bu araba? Şu an araba zırh stok 28 binde Tamam. bir araba. Maşallah. Daha azmış. Tabii. Bir bu haliyle bir bakalım araç Tamam. bize nasıl tepki veriyor. 100-200 mi alacağız yoksa? Yani şöyle bir 80-160, 100-160 bir Çok alalım sürer gibi. yoksa değil mi? Tabii. Normalde Daha stok hali ya. 30-35 saniye civarında diye Ha. biliyorum yanlış bilmiyorsam. O zaman sizler için 80-160 gibi bir şeyler alırız. Aynen. Biz zaman almaya çıkarken sizleri de Kapon'la baş başa bırakıyoruz. Kapon'u izlemeden önce kanala abone olursanız seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu motorlar aslında 2.0 altyapısında. Aynı BMW'lerin 520i'leri gibi. Motor kodu aynı. Tamam. Sadece Mercedes bunu Türkiye'ye özel getirmiş aynı şekilde. Yani yaklaşık 4. 5. arabamız falan. Ar-Ge'miz tamamen tamamlandı. Yani bu proje yani daha önce 4-5 kere mi yaptınız 4-5 defa yaptık ve Sonuç nasıldı şimdiye kadar? şu ana kadar şöyle söyleyeyim, yaptığımız bir önceki E180 Mercedes E300'de stok E300'de neredeyse aynı 100-200 değerini Hadi ya. alıyor. O zaman bayağı bir fark ediyor. Hem daha ucuza arabayı alıyorsun, biraz masraf ediyorsun ve E300 kapasitesine çıkıyorsun. Bir de sistemin Bolton olması bizim için çok büyük bir avantaj. Yani 2.0 turbosuna geçiyorsun, bütün yönler, borular, her şey aynı. Uygulanması da çok rahat. Herkes için çok rahat o zaman. Tabii çok rahat. Mercedes'in kullanıcı kitlesi için konuşuyorum. Mercedes'in kullanıcı kitlesi çok böyle yakıt koyayım, her depoya atayım kafasında değil. Aynen. Bahsettiğim beygir... Beni uğraştırmasın. Tabii pompa benzini tamamen. Ha sen bir de bu 220 beygir bandını pompa benzinle mi ayarlıyorsun? Yani hiçbir Tabii. şeyle uğraşmayacaksın. Tabii hiçbir yakıt konulmayacak. O rahat mesela. Şimdi buradan itibaren süreye başlıyoruz. 3. viteste 4000 devirde basıyorum. Bakalım ne çıkacak Başlayalım. araç. Bismillah diyelim.
öyle yaparız. Kadran 130. Geliyor mu süremiz? 80 160 17 77. Evet. Sağ şeride geçiyor. 25 saniye 100-180'imiz. 180 25, öbürü de 17 80 160 17 77. Proje sonrası da tam aynı yolda, aynı yerde bir daha basacağız ki eşit şartlarda Aynen. olması için. O zaman ne yapalım? Dükkanda görüşüyoruz diyelim. Orada zaten motor, turbo her şey sökülecek. Orada bir daha görüşürüz. Özgür abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Dükkana hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Özgür abi artık tanıyorsunuz. Neredeyiz abi? Retrofit Garaj. Retrofit garajdayız. Şimdi mekanik işleme geldik. Evet. Sen de turbo sıra. değişeceğiz. Aynen. Tam işlem Mercedes olarak ne yapacağız? Sıfır motorun turbosunu 1.6'ya uyarlayacağız. Tamam. Downpipe uygulaması yapılacak. Bizden işlem bittikten sonra egzozcuya giderek Harun'da da Ama o bugünlük durum değil değil mi? Bugün yetiştirmeye çalışacağız ama zor gibi gözüküyor. Çünkü işlem uzun sürecek. Motorun epeyce bir kısmı açılacak. Evet. Turbo değişecek. İşimiz uzun. O zaman ne yapıyoruz? Daha fazla zaman kaybetmeden çünkü bugün İşimize başlıyoruz her şey. İşimize başlıyoruz. Sizi de adım adım yanımıza götürüyoruz. I move heavy, need a scale. I for success like it's Braille. Brain on Ivy, coulda went to Yale. If you make it rain, I make it hell. Cliche quotes never fail. Focus in the wrong, always yells. If you put in work. Abdullah. Yes. Arabayı bırakalım da bakalım bir Mercedes hangi aşamada. Kolay gelsin. Sağ olasın abi, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi aşamadayız? Ama hangi aşamadayız abi? Şimdi Mercedes'e büyük turbo projemiz vardı. Tamam. Müşterimiz isteği doğrultusunda. Bunun için turboyu söküyoruz abi. Turbomuz hazır. Sen bayağı şeyler sökmüşsün. Tabii. Kat ondan sonra katlıklı konvertörü iptal ediyoruz abi. Lafını böldüm. Daha bir saat oldu. Abi böyle biz de hızlı. Müşterimiz akşama teslimat istiyor. Downpipe gelecek, sipariş ediliyor. Geliyor mu bugün? Tabii, O zaman bugün geliyor. downpipe'ı da sen. Bugün downpipe'ı da hallediyoruz. satıyoruz diyorum. Takıyoruz. Görkem? Bugün downpipe'ı da hallediyoruz abi. Yazılım işini de hallediyoruz. O zaman daha da iyi olacak. Akşam siz yol testinde tekrardan zaten süre alırsınız. Aynen. Çok Bugün merak bitireceğiz ediyorum. müşterimizin isteğiyle. İnşallah. Normalde mesela downpipe olmamış olsa bu işlem saat süreci olarak ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Yapan Artı kişiye eksi. göre değişir ya. Şimdi hani ustanın hızlılığına, yavaşlığına bir şey diyemem şimdi. İyi oldu o zaman. Aşama zaten sizleri de götürüyoruz arkadaşlar. Sana kolay gelsin. Fast lane when I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down cause the coast racking up the flame. Ne durumdayız? Turboyu aldık Hasan abi. Aldın. Evet. Şimdi yeni turbonun montajına başlayacağız. Yeni Downpipe da montajına geldi beraber. galiba. Downpipe da geldi abi. Hazır. Downpipe da Bir zaten gösterelim mi hemen? Hazır set Takmadan abi. önce. Bu hazır set geliyormuş. İyi güzel. Bu aşamadan sonra ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Abi bundan sonrası montaj işte. Montaj. Ortalama hani bir saat içinde montajlayıp Hadi ya. marşına basıp Oo. sizi yazmaya göndereceğim. Maşallah saat daha 2 yani 2,5 saat 2 saat falan oldu. Yani görüyorsunuz arkadaşlar aynı gün gelip aynı gün geri gidebiliyorsunuz. Tabii. D3'le. Bir aksi durum çıkmadığı sürece gelen Aynen. Tabii malzemelerde normal şartlarda her şey iyi giderse Evet. parçalar burada bulunursa. bir aksilik çıkmadığı sürece aynı gün teslimat olabiliyor abi. Ama bazen dediğim gibi aksilik sürüyor. Olabiliyor her zaman oluyor canım onlar. O zaman bekleyelim bakalım. Sonuçları zaten yazılımdan sonra göreceğiz. Evet. Kolay gelsin. 1001, 1002. Ne haber lan? Abi devam et. Fatih'in arabasının tekeri sökükmüş de ben dedim antrenmana başladım ya 5 gün önce. Aylar sonra. Bu arada gelsene Görkem'e gidelim. Bakalım ne yapıyor yazdan bitmiş mi? Bir antrenmana gidemeyiz be Allah. Hep bir şeyler çıkıyor. Görkem kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni bir rahatsız edelim dedik. Yazılım ne durumda? Bitmek üzere, son bir ayarlarını kontrol ediyorum. Sonra mekanik işlemlerde bitince araca yükleyeceğiz.
O işlem ne kadar sürüyor mesela? Yükleme işlemi. Ha. 5 dakika bu beyinler hemen hızlı yazıyor. Beyin 5-10 dakikada halloluyor. 5-10 dakikada halloluyor. Tabii hazırlama işlemi bir 1,5-2 saat. O başka, evet. Ama hazırladıktan sonra 5 dakikada yüklüyoruz. Log alıyoruz. Bakıyoruz araçta her şey yolundaysa devam ediyoruz. Yolunda değilse tekrar ayar yapıyoruz. Ne düzelmesi gerekiyorsa log almaya çıkıyor falan. Aynen öyle. Tahmin var mı? Arkadaşlar bu arada videoyu durdurun. Sizce ne kadar fark edecek? Şimdi kaç beygir olacak aşağı yukarı? 220-230 beygirler gelecek. Şu an yakıt falan olmayacak çünkü. Aynen. Pompa benzin olacak. Sizin tahminlerinizi lütfen yorumlara yazın. Sen ne tahmin ediyorsun? Ne kadar fark edecek? Yani 100-180'in bence rahat 2 kişi 16-17'lere düşmesi gerekiyor Yani gibi. kaç saniye fark oluyor o zaman? 8 saniye. 8-9 saniye. 8 saniye Oo, falan fark ediyor. bayağı bir fark. 8-9 saniye demek dünya demek. Tabii bayağı değişecek yani araba. İyi, o zaman sizlerle beraber zaman almada görüşürüz. Hadi hayırlı ben gidiyorum. Görkem Usta. Ne yapıyorsunuz? Dayanıyoruz. O da sana Formamızı da çeksinler istiyorsan. OnlyFans'e koyarız o kısmı. Sen egzoza dayanıyorsun, o nereye dayanıyor ben anlamadım. Amacından şaştı yine. Genç Kafam çocuk. çok dağınık bu arada. Genç çocuk kan hızlı kaynıyor. Şu anda galiba downpipe'ı tam oturtturuyorlar değil mi? Bir tık kısa geldi bankay. Bir tık kısa geldi ama sorun değil. Çözüm hazır galiba. Problem yok. Problem yok. İyi, problem bittikten sonra bir daha görüşelim o zaman. I've been on a paper chase for months. I've been on a marathon for months. All in all, I can't just get enough. I know. Selam. Görkem. Ne yapıyorsun? Merhabalar. Şimdi yazmaya başlıyoruz. Turboyu taktık, baktık fan açıyor mu, fan açmıyor mu, herhangi bir problem var mı, yok mu? Cihazla önce bir bağlandık, kontrollerini yaptık. Tamam. Şimdi 2.0 turboya ait Stage 3 yazılımı yazıyoruz. Onu sen hazırladın, her şeyi Hazırladım. yaptın. Şimdi önce bir log alacağız süre almadan önce. Biz Tamam. bir loga çıkacağız, her şey yolunda mı değil mi? İyi mi değil mi? Aynen. Ona göre ayar gerekiyorsa ayarımızı yapacağız. Sonra seninle beraber çıkacağız. Aynı yolda süremizi alacağız. Bakalım ne kadar yol kat edeceğiz. Aynen. Çok merak ediyorum ne kadar saniye fark olduğunu gerçekten ve hissiyat olarak gücü. O zaman sen işini hallet. Bittiğinde haberleşiriz. Olur. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bittik değil mi? Her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. Ama şu an daha tam açmadın değil mi arabayı? İlk Tam- deneme aşaması var, Tabii. denemeler var. Ben ısrar ettim bugün videoyu bitirmek için. Sağ olsun dedi o zaman videoyu çekebileceğimiz şekilde açayım dedi. Böyle de süre yine de fark olur. Yani tam açmadan yine sizler için bir süre alacağız. Aynen. Bakalım bir ne çıkacak. O zaman daha fazla bekletmeden istiyorsan Aynen. süre almaya geçelim. Geçelim Hadi arabaya arkadaşlar, bakalım süremiz ne oldu. Evet şimdi Görkem yazılımı yaptın. Her şeyi yükledin. Evet şu an hazırız sayılırız. Yani şöyle hazır sayılırız. Yazılımın ilk aşaması bitti. İlk test aşaması. Tamam. Logları alındı. Bir tık kısık şu anda son sonuca göre. Daha birkaç deneme olacak. Her şey tam oturdu mu falan Tabii, filan. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz sonuçta. Bir anda yüklemenin de bir anlamı yok. Önce bir ilk aşamayı... Malzemeyi de deniliyor bu arada. Bu arada egzozun sesi de geliyor. Evet. Şimdiden bile duyuluyor daha basmadan. Yine aynı noktaya geldik. Aynen. Birkaç metre sonra aynı konumda yine basacağız. 15 saniye veya 17 saniyeydi diye hatırlıyorum. 17, Videodan çıkan. 15'li değildi galiba. Biri 25, biri de 17 idi. Şimdi Doğru aynı hatırlıyorsam. şekilde 70-75'te basıyorum. Zaten saniye durumunu ekleriz buraya. Dört saniye fark var. 17-68. İkisinde de 7-8 saniye ve daha limitte açık değilsin. Limit açık değil, hiç etanolümüz yok, tamamen Yakıt pompa yok, benzin. normal pompa benzin ve 7-8 saniye. Ve araç sürenler bilir, bir aracı 7-8 saniye hızlandırmak çok büyük bir şey. Evet. Evet. Eğimimiz de
soranlar için burada eksi 1.1. Aynen. Demin de eksi nokta 1.1'di. Birebir aynı yerde bastık. Evet, Birebir aynı konumda, aynı yerde bastık. Zaten demin de dediğim gibi saniyeleri kıyaslaştırmak için buraya ekleriz. Siz de görebilirsiniz. Evet, bayağı güzel oldu ve birkaç saat içinde malzemeleri beklediğimiz halde aynı gün içinde bu sonuca varabildik. O zaman ne yapalım? Kapanışı da vardığımızda yaparız. O zaman kapanışta görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hayrola, ne oldu biliyor musun? Ne oldu abi? Zaman süre aldık ya demin. 25 saniye falandı. 80-180 mi? Yok 100-180. 25 saniyede dedim tahmin ver dedim. Sonuç ne olacak? Dedi aşağı yukarı 17. Ne çıktı biliyor musun? 17. 17 çıktı mesela. 17.5 çıktı. Aynen 17,5. 0.5 saniye Abi. saptırmışım ama. Gel sen de gel. Kapanışa geçtik. Evet, bu projemizin de sonuna geldik. Yorgun gözüküyor abi. Çok yorgunuz. Herkes yorgun. Sizin daha işiniz var. Benim işim burada bitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Herkesin emeğine, eline sağlık diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Biz de memnun olduk. O zaman ne yapıyoruz? Diğer videolarda sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar da kendinize çok çok iyi bakın.